Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 18. bölümdeyiz. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Evliliklerde, aile içinde ya da kişinin sevdiği insanla beraberken o yaşadığı tecrübede kişinin kendine ait olan alanı ayırt etmemesi aslında ciddi bir sorun. Çünkü kendi değer dünyasını, kendi alanını, kendi fikirlerini, kendi düşüncesini ne yapması gerekiyor? Bir tarafa bırakmadan bunları inşa sürecine devam etmesi ve bu bireysel tutumun olgun bir nitelikle ortaya konulması gerekiyor. Şimdi burada bireysel tutumun nitelikli bir şekilde ortaya konulmasında da birkaç adım söz konusu. Öncelikle kişinin eşine karşı açık ve şeffaf olması gerekiyor. Yani fikirlerini ifade ederken net, açık ve anlaşılabilir bir tutumla ortaya koymuyorsa o zaman burada ciddi sorunlara gebe bir tutum görüyoruz. Onun dışında ortak alanlara riayet, yani iki farklı insanın bir araya geldiği bir durumdan söz ediyoruz ve burada da aslında en önemli şey ortak alanlara riayet ve birbirimize kendi derdimizi anlatabilme becerisi diyebiliriz. Şimdi Scott Peck'in buradaki söyledikleri biraz daha teknik bir değerlendirme tarzını içeriyordu. Aslında bunun aile içinde, eşler arası ilişkilerde ya da kişinin sevdiğine karşı tutumunda da bir karşılığı var. O da şu: benliğin karşımızdaki insanla olan etkileşimdeki rolü ve değeri. Yani kişi evlendiği zaman kendi benliğini bir tarafa bırakıp, kişiliğini, kimliğini bir tarafa bırakıp yola devam etmiyor. Eğer böyle yapıyorsa bile o ezilmiş bir tutum olduğu için yarın bir gün çok daha şiddetli ve yanlış bir yerde kendini ortaya koyabiliyor. Onun için ne yapılması lazım? Kendine ait alanın, değer dünyasının ve kişilik ve karaktere dair yaklaşım biçimlerinin korunması gerekiyor. Ve bu da aslında bireysel tutumun iki kişi tarafından birbirinin anlayacağı şekilde ortaya konulmasını gerektiriyor. En başta da bunu sağlayacak olan açık olmak, şeffaf olmak. Sonrasında ortak alanlara riayet. Çünkü iki farklı insan, yetişme tarzları, hayata bakışları, dünya görüşleri belki de farklı olan insan ortak bir alanda buluşuyor. O halde ne yapması lazım? O ortak alanın gereklerine riayet etmesi lazım. Ve bunu yaparken de esneklik ve empati ile hareket etmesi gerekiyor. Çünkü kişi bazen karşısındaki insanın istediklerini anlamayabilir, anlamlandıramayabilir. Ama bunu doğrudan anlamayıp anlamlandırmayıp bir karşı çıkış olarak görmek yerine neden anlamadığını ya da niçin anlamadığını istişare ederse belki de ona dair de çözüm bulabilecektir. Tabii bu da kendini ifade etme becerisi gerektiriyor. Aslında insanların toplum içerisinde yaşadığı sorunların büyük bir çoğunluğu da buradan kaynaklanıyor. Yani sadece aile içinde eşiyle olan ilişkisinde değil, çocuklarıyla olan ilişkisinde değil, toplum içerisinde de insanların kendini ifade etme becerisi ya da karşısındakine anlama noktasında empati kurma becerisi yoksa ciddi anlamda ilişkilerde sorun yaşıyor. Sadece ailede değil, toplumda da birçok insanla problemler yaşayabiliyor. Şimdi burada bir de çatışma ortaya çıktığı zaman nasıl bir tutum alacağımız da önemli. Yani bütün insanlar hayatının belli noktalarında eşiyle, çocuğuyla, anne babasıyla ya da başka insanlarla belli noktalarda fikirsel çatışmalara, düşünce noktasında aykırılıklara, ayrılıklara düşebilir. İşte bu durumda ne yapmak gerekiyor? İki temel husus var aslında. Birincisi rasyonel tutum. Yani rasyonel, akli, mantıksal kurgu hiç bırakılmamalı ve bu mantıksal kurgu üzerinden olaylar değerlendirilmeli. İkinci olarak da anlamaya ve anlamlandırmaya dönük bir tutum takınmak. Yani bencil bir şekilde değil, karşımızdakine de değer vererek, kendimizi de ifade ederek sorunların çözümüne yönelmek diyebilirim. Bu rasyonel tutum, anlama ve anlamlandırma ile beraber demin de söylediğimiz empati olduğu zaman aslında süreç daha sağlıklı bir şekilde yola devam edebiliyor. Ne kendi benliğimiz ne de karşımdaki insanın benliğini hırpalamadan, zorlamadan, üzmeden yolumuza devam etme imkanına sahip olabiliyoruz. Şimdi burada sevgiyle ilgili en önemli husus şu: bir insan birisini seviyor ya da işte birisiyle yuva kurmuş ve bu yuvanın temel amacı ne aslında? Mutlu olmak. Yani iki tarafın da mutlu olması gerekiyor. Şimdi sadece kendi mutluluğunu önemseyip karşısındaki insanın mutluluğunu ya da mutsuzluğunu hiç önemsemiyorsa o zaman tabii duygusal bağ kopacaktır. Çatışmalara çözüm bulma imkanı ortadan kalkacaktır ve buradaki birliktelik de zedelenecektir. Yani şunu söylemek istiyorum. Bir kişi eğer birisini sevdiğini ifade ediyorsa
Bu durum o kişinin de mutlu olmasını, kendisinin de mutlu olmasını gerektiriyor. Eğer kendi mutlu değilse, o kişi mutluysa sorun var. Karşındaki mutsuz, kendisi mutluysa yine sorun var. Niye? Çünkü yetkin bir insanın, nitelikli bir insanın gerçek anlamda mutluluğu, o üstün sevgi tasavvurunu, genişlemeye dayalı sevgi tasavvurunu ortaya koyabilmesi için karşısındaki insanın da mutluluğunu ne yapması gerekiyor? Önemsemesi ve ona uygun bir şekilde tavır ve tutum içerisinde olması gerekiyor. Ve tüm bunların aslında temel dayanağı da güven ve birbirine olan itimat diyebiliriz. Şimdi şöyle söylemek lazım. Bir insanın bir insana aşık olması, sevmesi, onunla yoldaşlık etmesi aslında hem çok zor hem çok kolay. Neden çok zor? Çünkü burada sabır, emek, güven, empati, kendini geliştirme ve hayata dair her zaman için bir bakış açısı oluşturabilecek entelektüel bir birikime sahip olmak gerekiyor. Bunları sağlamak için ne yapıyoruz? Aslında kendimizi geliştiriyoruz. Hem psikolojik olarak hem zihinsel olarak. Ama aynı şekilde bazı insanlar eğer bunları yapma noktasında tembellik gösteriyorlar ya da başkalarını umursamıyorlarsa çok zor. Niye? İnsanlar kendilerine değer verilmediği zaman küserler ve küstükleri zaman da sevgi biter. Sevgi bittiği zaman da aslında yaşam durur. İnsana dair birçok noktaya baktığınız zaman eğitim öğretim süreçlerine bakın, evlilik süreçlerine bakın, çocuk eğitim süreçlerine bakın. Her şeyin temelinde sevgi vardır. Her şeyin temelinde ona değer verme vardır. Her şeyin temelinde karşındakini gerçek anlamda dinlemek vardır. Bu üç şey olduğu zaman eğitim hayatımız da güzel gider. Aile hayatımız da güzel gider. Sosyal hayatımız da güzel gider. Ama bunlar olmadığı zaman dediğimiz gibi insanların anlaşması, uzlaşması ve ortak alanlar açabilmesi çok daha zor bir süreci işaret eder. Onun için son olarak şunu söyleyelim. Benlik duvarını inşa etmek, benlik duvarımızı anlamak, anlamlandırmak ve benliğimizi genişleterek sevgiye kapı açmak aslında zorlu bir süreç. Ama zorlu bir sürecin sonunda aslında en güzel, en iyi ve insana en büyük değeri veren süreç diyebiliriz. Bugünkü müzakeremizi de burada bitiriyorum. Gelecek hafta bağımlılık bölümünü ele alacağız. Sizler de konuyla ilgili görüşleriniz varsa videolarımızın altına yorumlarınızı atabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.